kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havalar sıcak, yaz günü içimizi serinletecek tatlara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün size Maraş usulü dövme dondurma hazırlayacağım. Orijinal haliyle. Elimden geldiğince malzemelerimizde neyimiz var? Taze süt aldım. Kaymağı içinde olan 4 litre. Burada 1 litre şekerimiz var. 3 çorba kaşığı orijinal salep. Tüm malzemelerimiz süt, şeker ve salepten oluşuyor. Doğal haliyle bakalım Oktay Usta nasıl hazırlıyor salebi. Bismillahirrahmanirrahim. 4 litre sütü, inek sütü. Eğer imkanınız varsa keçi sütü veya manda sütü olursa çok güzel olur sevgili seyircilerim. Onlar tabii biraz pahalı olan bir grupta yer alıyorlar ama imkanı olan seyircilerim keçi ya da manda veya inek sütüyle yarı yarıya da karıştırabilirsiniz. Manda sütü çok güzel kaymak kıvam da verir. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şimdi sütleri döküyorum tencereye. 4 litre süt aldım. Özür dilerim. Şunu da açayım da ikisini aynı anda dökmek istemiştim çünkü. Döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. İkisini aynı anda dökmenin bazı bir takım tehlikeleri ortaya çıkmış. Sevgili seyircilerim. Yavrularımız dondurma seviyorlar. Evde ürettiğinizde en ekonomik haliyle dondurma elde etmiş olursunuz. Evet, 4 litre sütten bakalım ne kadar dondurma çıkacak onu da göreceğiz. Şimdi ocağın altını yaktım, kaynamaya başlayacak. Önce bir kaynatıyoruz. Ondan sonra aşamalarıyla devam ediyoruz. Ara sıra çırpma teliyle karıştırıyorum. Çünkü kepçeyle karıştırırsak dibine tutabiliyor. Savurtura içindeki suyunu tamamen aldık. Kıymetli seyircilerim. Bayağı da bir uzun kaynadı. Herhalde 1 saate yakın oldu. Tam saat tutmadım ama saate bakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar oldu kaynayalı. Sevgili seyircilerim, böyle yüksek ateşte hiç başından ayrılmayın. Sürekli şöyle savurtmamız gerekiyor. Şimdi geliyoruz. Sütümüz burada kaynarken salebiyle buluşma vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi salebinde önce 1 bardak şekeri buraya dökeceğim. Ve 1 bardak şeker ile 3 çorba kaşığı salebi önce bir karıştırıyoruz. Orijinal salep. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 Çok pahalı olduğu için idareli kullanmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi salep, şeker bir güzel burada karıştırılacak böyle. İyice güzelce karıştıracağız sevgili seyircilerim. Saleple şekeri. Sonra da burada kaynayıp böyle iyice yoğunlaşmış olan süt ile bu karışımı buluşturacağız. Buradan sonra bunların buluşmasıyla kıvam iyice koyulaşacak şimdi. Bakalım ne kadar koyulaşacak. Oktay Usta dediğinizde şöyle muhallebi kıvamını alıncaya kadar kaynata kıvamını yoğunlaştıracağız. Tamamen şekerin rengi saleple buluştu mu, bütünleşti mi? Bütünleşti bakın. Hiç görüyor musunuz? Her taraf sanki salepmiş gibi bir görüntü var. Oo, çok kaynadı. Az daha taşıyordu. Taşırmamamız lazım. Taşarsa burada bizim için üzerindeki şu köpük tamamen kaymağı. Orası giderse üzülürüz. Çünkü oranın özellikle gitmemesi gerekiyor. Sevgili seyircilerim. Altını biraz şimdi kısayım. Kıvamını bağlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle yavaş yavaş şeker ve salep karışımımızdan çırpma teliyle dökelim. Yoksa topakçıklar oluşur. Tam şöyle çırpma telinin üzerine gelecek şekilde yavaş yavaş, acele etmeyin. Çünkü şu an şekerini ve salebini veriyorum. Asıl şekerini daha sonra vereceğim. Şimdi şu an kıvam bağlayıcı bölümdeyiz. Tamam. Artık buradan sonra karıştıra kıvam yoğunlaşacak. Ondan sonra şekerini verip ocağın ateşini kapatacağız. Sonra da soğutma ve dondurucu süreçleri başlayacak.
Sevgili seyircilerim, salebini koydum. Sürekli çırpma teliyle karıştırdım. Baktığınız zaman muhallebi gibi bir kıvam aldı. Oktay Usta, bakalım görelim kıvamını derseniz. Bakın, görüyor musunuz? Ne kadar yoğunlaşmış. Önce 1 saate yakın sütü kaynattık. İçindeki suyunu tamamen çıkardık. Sonra da peşinden salebiyle 1 bardak şekeriyle buluştu. Kıvam çok güzel yoğunlaştı. Şimdi bir de kepçenin tersiyle de sizlerle paylaşayım. Şöyle ters çevirdiğimde bakın, görüyor musunuz? Üzerinde kıvam duruyor. Şöyle hatta kaşıkla sıyırayım, görelim. Görüyor musunuz? Aradaki farkı görebilelim diye yapıyorum. Çok güzel oldu. Daha henüz şekerini vermedik. Şimdi şekerini vereceğiz. Maraş efendim şöyle güzel dövme dondurma, tam böyle kesilerek yenilebilen bir dondurma olacak. Kesme dondurma olacak inşallah. Evet, ocağımızın artık ateşini kapatabiliriz. Kapattıktan 5 dakika sonra da şekerini verme vakti. Evet, Maraş kesme dondurmamız için ocağımızın ateşini kapattık ve hemen üzerine şekerini veriyorum. Toplamda 1 kilo şeker kullanıyorum bu dondurmada. Eğer az şekerli seviyorsanız 1 bardak eksiltebilirsiniz. Şekerini de verdim. Artık ara ara karıştırarak soğutmaya başlıyoruz. Sonra derin dondurucu yolculuğuna çıkacak. Sevgili seyircilerim, şimdi dondurmamızı hazırladıktan sonra soğudu. Dondurucuya attım. Dondurucudan 4 saat sonra çıkartıp şuradaki mikserimizle, beyaz mikserle, yani bu tarz ucu olan mikserle böyle bir çalıştırdım. Bir çalıştırdım. Tekrar dondurucuya koydum. Ondan sonra bir gece bekledi. Sabah çıkardım. Tekrar ondan çektikten sonra böyle kaşığıyla çalıştırmaya gayret gösterdim. Bakın, görüyor musunuz? Kıvama bakın. Nasıl böyle uzuyor. Ama bunun bir çalışmaya ihtiyacı var. Şöyle çalıştıra bir özleşmesi lazım sevgili seyircilerim. Böyle şimdi mutfak robotunu alacağım. Robotu olan seyircilerim robotla güzelce şey yapabilirler. Bir çalıştırabilirler. Ya da böyle kaşıkla döve özleştireceğiz. Ay maşallah. Tam bir güzel dövme dondurma oldu sevgili seyircilerim, ama daha özleşmesi lazım. Onun için hemen böyle mutfak şefinin içine alacağım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Çelik tencerede dondurucuda tutarsanız neticesi çok iyi oluyor. Hemen bu püf noktasını vereyim sizlere. Tamam canım benim, şuradan güzel kıv. Yine tenceresine tekrar alacağım. Hemen buraya mutfak robotunu çalıştırayım. Buradaki mutfak robotundaki amacımız nedir? Hemen ondan da bahsedelim. Özleşmesini istiyorum. Ama önce burayı bir takabilmem lazım. Ha canım benim, tam ters taraftaymış. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Heyecan yaptım. Tamam. Hemen alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve özleştirmek için çalıştırıyorum. Dondurmamız önce biraz sarı bir rengi vardı. Şimdi bakın kar gibi oldu. Çok güzel oldu. Dövme bölümünü teknolojiden yararlanalım. Bayağı bir zahmetli oluyor. Çünkü sertleşiyor sevgili seyircilerim. Sertleştiği zaman karıştırması ve dövmesi zor oluyor. İmkanınız varsa bu teknoloji karıştırma dövme işini tamamladı. Gayet de güzel oldu. Şimdi buradaki Maraş dövme dondurmadan toplamda 3 çeşit elde etmiş olacağım. Sade, fıstıklı ve çikolatalı olacak. Şimdi hemen buradan artık bu mikseri bir çıkartayım buradan. Kıvamını da sizlerle şöyle bir paylaşayım. Görüyor musunuz? Bakın nasıl güzel böyle.
özleşmiş. Subhanallah. Gayet güzel. Şimdi burayı hemen ayıralım. Çikolatalısı ve sadesini şimdi elde edeceğiz. Sevgili seyircilerim. Bakın şimdi bu kazanı buradan bir alayım. Canım benim, gelir misin? Gelsin. Evet, şöyle bir görelim kıvamını da. Subhanallah. Öyle güzel özleştirmiş ki mikser. Bakın tam istediğimiz gibi olmuş. Tam dövme olmuş, görüyor musunuz? Hemen fıstıklı dondurmamızı bir tane cam kabın içine streç film aldım. Üçünü de bir araya alacağım ama aralarında streç film olacak dondurmamızda. Ya da isterseniz yan yana da dökebilirsiniz sevgili seyircilerim. İmkanınız neye müsaitse o şekilde yararlanabilirsiniz. Renk çok güzel oldu ama subhanallah. Gerçekten müthiş bir rengi oldu. Fıstıklı dondurmamızı. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın buradan streçi getiriyorum. Şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Şurada sıkıştırıyorum. Canım, sen burada bekler misin? Diğer taraflara da, buralara da sade ve çikolatalı dondurma gelecek. Dondurmamızın üzerinden bir gece geçti. 24 saat dondurucuda kaldı. Kaç derece? Eksi 23 derecelik dolapta bekletiyoruz. Şimdi şuradan çıkartma zamanı geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir keselim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dilimi bir görelim içini. Nasıl olmuş? Şöyle bir görselini görüyoruz. Çok güzel olmuş. Şimdi dilimleyip tabağa alayım. Orada daha net göreceğiz. Hemen dilimliyorum. Streç film de elimden ayrılmak istemiyor. Tamam. Evet. Dilim dilim kesilebilen hakiki Maraş. Evet, sıra geldi şimdi sade dondurmamıza. Evet. Maraş dövme ve kesme bakın. Mikserle, mutfak robotuyla dövmesini tamamladım. Çok güzel oldu. Hem de işimizi kolaylaştırdı. Normal bir araç garajına böyle dövme işi yapayım, nasıl yaparım Oktayüs'te diğer seyircilerime de aynı zamanda alternatif oldu. Güzel mutfak robotuyla bu işi neticelendirebiliyoruz. Bakın kolay kolay erimez. Görüyor musunuz? Şöyle vuruyum. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel özlü olmuş çünkü. Bu da hazır. Evet, sıra geldi. Şimdi Antep fıstıklısını keseceğim. Gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor. Dilim dilim kesilip yenilebilen bir dondurma. İki günümüzü alıyor. Birinci günde çalıştırılmalar. Bir de 24 saatte beklemesi servis için. Ama ondan sonra artık dondurucunuzda 3 ay 4 ay kalabilir. Kalsın ve istediğiniz zaman çıkartıp dondurmanızdan yiyebilirsiniz. Sevgili seyircilerim, şöyle şurayı bir aralayayım. Tam net görelim. Bakın fıstıklısı ve sadesini görüyoruz. Çok güzel oldu. Son derece güzel. Şöyle biraz da fıstıklının içinden paylaşım yapayım sizlerle. Görüyor musunuz? İçine robottan geçirdim. Fıstığı hemen içine dahil ettim. Burada fıstıklı, şurası sade. Hemen bunun altındaki de, hatta şöyle birleştireyim bu üçünü. Böyle bakın, baktığınızda fıstıklı, sade ve çikolatalı. Fil dişi ve sütlü çikolatayı birleştirdim. Çok güzel oldu. Şekerine baktım. Şekeri bir tık fazla. Ben 1 kilo şeker koymuştum. Eğer orta şekerli istiyorsanız 4 su bardağı ya da 4,5 su bardağı koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Çıkartıp çocuklarınıza dondurma servisi yapabilirsiniz. Öyle kolay kolay çözülmez. Rahat olun.
Ver şimdi Oktay Usta fıstığını. Allah Allah. Bol fıstıklı şöyle dondurmamız servise hazır hale geldi. Bakın şöyle bir kez daha keseyim görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ses geliyor, görüyor musunuz? Çok güzel. Bir daha kes Oktay Usta. Kesiyorum dilim dilim. İstediğiniz şekillerde, dilimlerde kesebilirsiniz. Kolay kolay çözülmez. Orijinal bir dondurma oldu çünkü. Hakiki dövme, böyle robotta dövdürdüm onu, özleştirdim. Çok başarılı oldu. Az daha gidiyordu. Gitmeden önce veda vaktimiz geldi. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum sevgili seyircilerim. Ailenizin aşçısı Oktay Usta sizler için kışın içinizi ısıtacak, yazın da içinizi serinletecek tarifler paylaşıyor. Kanalıma destek olursanız, büyümesine yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.